Merhaba arkadaşlar. Mounjaro kullanıyorum. 21 hafta bitti. Bu süreçte yaşadıklarımı ve öğrendiklerimi aktarıyorum. Başlamadan önce iki hatırlatma yapmam gerekiyor. Birincisi, bu bir tavsiye videosu değildir. Ben doktor değilim. Ben diyabet hastası 100 kilo biri olarak iğne kullanmaya başladım. Ve bu süreçte zayıflıyorum. Zayıflarken yaşadıklarımı insanlara aktarıp yardımcı olmaya, onlara bir tecrübe aktarımı yapmaya çalışıyorum. İkincisi de bu çok etkili ve çok yan etkili bir iğne. Maalesef reçetesiz satılıyor. Siz bunun reçetesiz satılmasına kanıp da bunu kendi kafanıza göre almayın. Bir endokrinoloji doktoruna danışın. Bir doktor tavsiyesi olmadan kullanmayın. Doz arttırımında da doktora danışmadan doz arttırmayın. Kendinize bu kötülüğü yapmayın. Arkadaşlar, ben 100 kilo başladım. Ve yüksek doz kullanmaktan korktum. Doktor da tavsiye etmedi. Gerek yok dedi. Hatta doktor bana 5 devam edelim dedi. Ben doktora dedim ki 7,5 yapayım. Çok merak ediyorum. Doktor böyle bana baktı. Hayır demedi. Ben de tamam saydım. O suskundu. Ben 24 hafta kullanıyorum. Şu an 21. hafta. Planım şuydu. Şu an sona yaklaştık. Ben her söylediğimi 4 hafta kabul edin. 2,5, 5, 7,5, 5, 2,5, 2,5. Yani niye böyle? Bir 7,5'a çıktım. Birden düşmemek için 5'e düştüm. Ve birden bırakmayın diyorlar. Ben de az tempoyla bırakmak için de 8 tane 2,5 oluyor. Bunu yaparken de flakon, yani küçük tüpler var ya, onlardan 2 tane 2,5, bir tane 5 aldım. Bir tane de 15 miligramlık kalem aldım. 15 miligram kalemle 4 tane 7,5, 4 tane 5, 4 tane 2,5 vuruldum. Bir kalemle. Yani siz de kullanacaksanız bunu bilin ki bir kalemle bir tane 7,5, bir tane 5, bir tane 2,5 vurulabilirsiniz. Hatta yani çoğaltırsınız siz. Şunu yapabilirsiniz mesela. Bir kalemle 2,5, 5, 5, 2,5. Bir kalemden 8 tane 5, 8 tane de şey çıkar. 2,5 çıkar. Ya 60 miligram toplayın. Tamam mı? Sizin toplamınız 15 olursa 15 olursa 4'te 1 ya bu. Ne yaptık? 2,5 dedik. 5, 5, 2,5. Toplamı 15. 15 rakamını bulduğunuz zaman 4 tane 15 yapar. Şimdi ben ilk haftalarda, şu an ezberden söylemeyeceğim, 1,8, 1,2, 2 kilo verdiğim haftalar oldu. Ama 6. haftadan sonra bu ilginç bir şekilde 950 gramda 1,50, 1,70 gram arasında gitti geldi. Ben de bütün video başlıklarına öyle 50 az, 20 fazla, 50 fazla yapmadım. Direkt küsurat olmasın diye hep 1 kilo, 1 kilo, 1 kilo video başlıklarına ve video fotoğraflarına yazdım. 6. haftadan itibaren hep 1 kilo, 1 kilo devam etti. Ama 4 hafta önce bu azaldı. 950, 9'a düştü. 3 hafta önce 750'ye düştü. 2 haftada da 500 gram. 500 gram veriyorum. Panik yapmıyorum. Çünkü niye? Ben sağlıklı besleniyorum. Aç kalmıyorum. Yemek yiyorum. Hem karbonhidrat hem protein alıyorum. Ve bu giden kiloların yağdan gittiğini, kastan gitmediğini biliyorum. O yüzden şu an az gidiyor. Yani mantık olarak da diyelim ki %10 kilo veriyorsun. 100 kiloyken %10'u 1 kilo. Ama 75 kiloyken 750 gram. Yani o yüzden kilo azaldı. Artık yağ da az gidiyor. Yapacak bir şey yok. Ben ne yaptım? Bu süreçte akşam yürüyüşümü 1,5 kilometre arttırdım. Sabahları 6 kilometre, akşamları 7,5 kilometre yürüyorum. Ve ileride alacağımı düşündüğüm, hatta bir tanesini söylemiştim o zaman. İki şeyden ikisini de aldım. Bir tanesi geldi, bir tanesi de gelecek kargoda.
Ne o? Krom pikolinat ve bromelain. Bu bir tavsiye değil. Kullanmanızı tavsiye etmiyorum ama araştırmanızı tavsiye ediyorum arkadaşlar. Şimdi ben kilo vermem yavaşladığı için krom pikolinat ve bromelain kullanacağım. Ve bunu her gün kullanacağım. İleride şu hedefimdeki kiloya ulaştıktan sonra bunları haftada birer tane ya da ikişer tane kullanacağım. Ve size tekrarlıyorum adını. Araştırmanızı tavsiye ederim. Bu hem insülin direnci için hem kilo vermek için çok faydalı. Krom pikolinat ve bromelain. Ben başlarken acemi başladım ama çok şey öğrendim. Vücudumu tanıdım, zayıflamamın mantığını öğrendim. Ben başlarken o gazla baktım ki Manjaro %22 zayıflatıyor. Dedim ki ben de 24 haftada %30 zayıflayacağım. Ama öyle olmadı. Niye? O 122 72 haftaymış. 72 hafta kullanılmış ve onu gözümden kaçtı o zamanlar. Ama şu anda ben 21. haftada o 72 haftalık kullanımı geçtim. Ben şu an %23,5 100 kilo ile başladığım için hesaplaması kolay. Ben şu an 21 haftada 72 haftalık hedefi geçmiş durumdayım. Kendi hedefime ulaşamayacağım belli. Çünkü ben 30 olmak istiyordum ama çok fazla çıta yükseltmişim. O yüzden çok sorun yapmıyorum. Yapmıyorum. Yani siz de böyle internette insanları seversiniz. Ben şu kadar kilo verdim, ben şu kadar kilo verdim. Bunlara bakmayın arkadaşlar. Herkesin bünyesi aynı değil. Kiloyu nereden verdiğin önemli. Kastan vermeyeceksin. Geçen hafta bunu konuştum. Şimdi tekrar sözü uzatmak istemiyorum. Karbonhidrat alacaksın, protein de alacaksın. Ya adam diyor ki ben şu kadar kilo verdim. Senin başlangıç kilon ne? Sen neyden verdin ve yağ mı verdin, kas mı verdin? Bana bunlar lazım. Yani sen 100 kiloysan %10 verirsen 10 kilo yapar. 130 kiloysan 7,7 kilo yapar. Sen 10 kilo verdim diyorsun da mesela bu 10 kiloyu nereden verdin? Kaçtan verdin? Ben bunu bilmiyorum. Ben eminim şu an yanlarımdan gitti. Yanlar gitti. Ufak bir göbeğim var. Bir göbeğim var. Ufak. Bu giden 23,5 kilo yanlarım komple böyle et yığınıydı. Onlar gitti. Ben rejim yapmıyorum. Ben doğru besleniyorum. Bakın hafta içi yediklerimi saymıyorum. İş yerinde yemek yiyorum. Hafta sonu yediklerimi hep söylemeye başladım ben. Onu da söyleyeceğim şimdi ama hafta içi niye söylemiyorum? Bakın arkadaşlar hafta içi ben şimdi yeni başladım. Şu an bir gün onu 2 güne çıkartacağım. Ne o? Mesela geçen bir börek yapmıştım. Bu hafta içi bir sabah o böreği yedim. Buzluğa attım. Götürdüm yedim. Bundan sonra haftada bir sonra 2'ye çıkartacağım. Sabah bir dilim ekmek ya da 2 dilim ekmek böyle bir şeyler yiyeceğim. Çünkü tahıl da lazım. Ama yediğim ekmek daha önce göstermiştim. Şu an yanımda yok. Dolapta var. Aynı ekmeğin siyez buğdaylısı var. Kara buğdaylısı var. Köy ekmeği var. Üçünden de aldım ben. Ömrü uzunmuş. Buzluğa da attım zaten. Ben kızartıp yiyorum. O yüzden buzlukta duruyor. Onları yiyorum. Hafta içi yediğimi saymıyorum. Niye? Bir iş yerinde ne yemek çıkar? Ben onu yiyorum. Yani kavurma da çıkar. Kuru fasulye de çıkar. Barbunya da çıkar. Bezelye de çıkar. Ne yemiyorum? Ben yemediğimi söyleyeyim size. Sabah kahvaltımı söyledim. Haftada şu an bir gün ekmek cinsinden, tahıl cinsinden bir şey yiyorum. Onu 2'ye çıkartacağım. Diğer şeylerde kara buğday patlağı veya mısır patlağı yiyorum. Çayla beraber. Çayın hatırına. Çay içmezsem olmaz ve çayın yanında bir şey yemeden olmuyor. Ne yaptım? Çayı azalttım. Yani akşamüstü çay bir kupa içiyorum. Evde 0 çay içiyorum. Çünkü ben çayın yanında bir şey yemeden çay içemeyen birisiyim. Çayı çok severim. O zaman çayı hayatımdan azalttım. Yapacak bir şey yok yani. Hafta sonu evde sadece sabah kahvaltısında çay içiyorum. İş yerinde de sabah
2 kupa, akşam 5 gibi bir kupa çay içiyorum. Çünkü yanında bir şey atıştırmam lazım. Akşam da iş yerinde çok az böyle şu kadarcık kuru yemiş atıştırıyorum. O da kuru kuru yiyemediğim için. Arkadaşlar, iğneye güvenmeyin. İğne sayesinde açlık hissini hissetmiyoruz ama iğne günü kurtarır. İğne bitince ne olacak? O zaman ne yapacağız? O yüzden düzenli beslenin. Ya mesela bakın, hafta için söylemiyorum dedim, hafta sonu söylüyorum dedim. Hafta sonu yine standart. Dün sabah e, çakarlı menemen, yani ben kaşarlı menemen diyorum. Çakarlı menemen yaptım. Onu yedim ve yanında bir dilim tam kara buğday ekmeğiyle. Kara buğday ekmeğiyle onu yedim. Bir dilim. Ee, akşam et haşlama yedim. Bugün de sabah o daha önce bahsettiğim lavaşlarla bu sefer 2 lavaş kullanarak 2 omletle lor peynirle bir omlet yaptım. Üzerine ekmeği koydum. Ters çevirdim, bir ekmek daha koydum. Onu ısıttım. 2 tane lavaşla onu yedim. Ama ne oldu? Şimdi hepinizin aklına gelen şey şudur. Acıkma. Bana yorumlarda da soruyorlar. Acıkma. Bakın, ilk kullandığımda ilk 3 ay hiç acıkmadım. Hatta ya aç durursam kastan gider diye zoraki yedim. İnanın, ben tavuk yemiyorum. Hayatımda hiç tavuk yemedim ben. İş yerine yemek çıkıyor. Tavuk, pilav, çorba. Ben ne yapıyorum? Çorba ve salata. İnanın o zamanlar salatayı zorla yedim, böyle var yani, kusacağım, yiyemiyorum. Böyle kendime zorluyorum böyle. Şu kadarcık bir salata tabağını yiyemiyorum. Şimdi ne oldu? Şimdi bu hafta akşamları hafiften acıkıyorum. Hafiften acıkıyorum. Ama bir şey attım, o kesiyor. Öyle. İlk başlarda söylediğim gibi her dakika havuç yemiyorum mesela yani. Bir akşam havuç yedim. Evet. Bir akşam havuç yedim. Bir akşam yoğurtla beraber yulaf yedim. Sadece yulaf kullanmıyorum ben. Yanında işte böyle meyve parçalıklı veya kuru yemiş parçalıklı yulaf kullanıyorum. Bir akşam fıstık ezmesi vardı. Şekersiz, katkısız. Ondan 2 kaşık aldım. Kesti. Bir akşam bu bomba. Bomba. Köy ekmeği, aynı cins, o söylediğim yuvarlak paket markadan. Marka reklamı yapamıyoruz. Kızarttım. Çok kızarttım. Ve tahin pekmeze bandırıp yedim. O tatlıymış falan, o kadar olur arkadaşlar. Yani gidip de baklava yemedim yani. Ama bu süreçte yemediklerimi söyleyeyim ben size. Tatlı yemiyorum. Pilav, bulgur, pirinç fark etmez, yemiyorum. Beyaz undan mamul nedir o? Makarnadır, mantıdır, lahmacundur, pidedir. Yemiyorum. Geçenler söyledim. Yani ileride bu kiloya varırsam ve onu sabit tuttuğuma inanırsam, yani zayıflamak bir sorun. Ama asıl büyük sorun o kiloda kalmak. O kiloda kalmak sorun. O kiloda kalmayı başarırsam ayda bir kere yiyebilirim. 2 değil, belki bir. Bilmiyorum, belki 2. Ama yiyebilirim. Ama baktım ki kalamıyorum o kiloda, yemem. Onu da yemem. Ya birazcık nefsine hakim olacaksın. Yani beni dinliyorsanız, beni izliyorsanız ben size kendi yol haritamı söylüyorum. Ben diyet yapmıyorum arkadaşlar. Diyet yapmayın. Diyet yaptın, kilo verdin. Sonra diyet bitince onu alırsın. Hayat boyu diyet yapmaz insan ya. Çok yorucu bir şeydir o. Ben hiç hayatımda yapmadım. Beyaz ün yemeyeceksin, tatlı yemeyeceksin, pilav yemeyeceksin. Bu kadar. 3 tane şey yemeyeceksin. Ve doymuyorsan böyle mantıklı, kilo aldırmayacak şeylerden yiyeceksin. Onunla doyurmaya çalışacaksın. Bu yaptığın nedir? Diyet değildir. Bu kontrollü beslemektir. Ya öyle haftada bir gün ödül, ara sıra kaçamak. Unut arkadaşım bunu. Hafızandan sil. Ya sen haftada bir kendime künefe ısmarlıyorum dersen, künefe güzel bir şey arkadaş. Sıcacık. Harika. Şerbet. O senin damak tadı hafızanda o yer edecek. O senin
ayda birlerin, 15 günde birlerin, hafta birlere, haftada 2'ler 3'lere çıkacak. O yüzden geç bunu ya. Sen çocuk değilsin. Hani o psikolojideki havuç, tavşan şeyi var ya, ödül. Bırak sen ödüllendirme kendini ya. Sen problemlisin arkadaşım. Sen kilo alıyorsun. Sen problemlisin ya. Sen kilo alıyorsun. Öyle kendime ödül verdim. Kaçamak yaptım. Geç bunu ya. Geç bunu. Bakın bu geçen iş yerinde soğuk baklava çıktı. Tamam. Ben tatlı yemiyorum. Bir arkadaş var. Çok alkol kullanıyor. Kalp krizi geçirmiş 2 sene önce. Kilo da almış. Doktor demiş ki zayıflaman lazım. Diyor ki alkolü azalttım, bıraktım. Bırakamazdı o. Azalttım. Ve rejim yapıyorum. Tamam, çok güzel. Ne yaptı biliyor musunuz? Beraber aldık yemeği. Baklava aldı. Yedi. Sonra dedi ki ben hiç lafı açacaktım. Benim hiç açma lafı, boş ver, bana ne. Ben lafı açacaktım, açmadım. Muhatap olmayayım dedim. Kendisi dedi ki ya dedi pişman oldum. Niye dedim. Ya ben de kalori sayıyorum şu an. E Bu baklavanın bir tanesi, ben de böylece öğrenmiş oldum. Bu baklavanın bir dilimi 300 kalori. Ben şimdi 2 kalori, 2 tane yedim, 600 kalori. Ya arkadaşım, sen bu baklavanın 300 kalori olduğunu biliyordun zaten. Alırken de biliyordun. 2 tane 300'ün 600 yaptığını da biliyordun. Niye bu aklına 5 dakika önce gelmedi? Niye yedikten sonra geldi? Arkadaşlar, alışkanlıktan. Ciddi söylüyorum. Bak ben geçen düşünüyorum böyle. Pasta gibi bir şey vardı böyle. Ona benzer bir şey. Geçiyorum oradan, hani yemeği alıyorum. Arkadaş, insan refleks olarak alası geliyor. Niye? Oraya koymuşlar ya. Koydular, ben de almalıyım. Bunu geçelim arkadaşlar, bunu geçelim. Bakın, deniyor ki insan 2 öğün yer. Ama bu doğru. Bu 3 öğün yemek bizim ülkemize Tanzimat'tan sonra Avrupalılaşmakla geldi. Gidin bundan 200-300 sene önce 3 öğün nasıl yiyeceksiniz? Nerede yiyeceksiniz? Öyle bir vakit mi var? Öyle bir imkan mı var? Ya en yorulanı sabah bir çorba içiyor. Anadolu'da. Yanına bir tane dürmeç yapıyor. Lavaşa sardığı bir tane peyniri. Gidiyor tarlaya koyun otlatmaya. Akşama geliyor, yemek yiyor. Öyle canı sıkıldıkça çekmecesinden bisküvi açmıyor. Bak, Türkler sabah yenen yemeğe tahta futur, safrakeş, divan lügatü Türk'te de tutkuş demişler. 1517 yılında Yemen valisi olan Özdemir Paşa Yemen'den İstanbul'a Kanuni Sultan Süleyman'a kahve getirmiş. Kahve sarayda içilmeye başlamış o günden sonra. 1517'den sonra. 1555'e gelindiğinde artık Halep'ten gelen 2 tüccar Tahtakale'de bir kahvehane açmışlar ve Osmanlı kahveyle tanışmış. Kahveyi çok sevmişler ve sabah kahve içmeden önce yedikleri yemeğe kahve altı demişler. Yani kahvaltı var ya, aç karnına kahve içmek mideye rahatsız edici, kahveyi boş mideye içmemek için hafif bir şey yemişler. Kelime zamanla değişerek kahvaltı olmuş. Kahvaltıda farklı bölgeler farklı şeyler yemişler. Mesela çorba, bal kaymak, birkaç leblebi, biraz reçel, bir parça ekmek, salep, boza gibi. Yani amaç neymiş biliyor musunuz? Kahve içmeden önce boş mide olmasın. Mideye bir şey atalım da bir şey atmışlar, o kadar. Yani bir şey atmışlar. Ya öyle serpme kahvaltı falan yok yani. Ama bizim bugün yaptığımız çok çeşitli oluşan ve yemesi yarım saat, bir saat süren bir kahvaltı yapmamışlar. Ya onlar yaşamışlar. Açlıktan ölmemişler. Ölse haberimiz olurdu. Osmanlı'da sadece 2 öğün varmış. Bir sabah 10-11 arası, diğeri gün batımından önce saat 5 gibi. Kahvaltı, yani kahvaltı günün ilk kahvesinden önce atıştırılan birkaç ufak lokmadan ibaretmiş. Biz onu ana yemek haline getirmişiz. Bu bütün dünyada böyleymiş. Mesela Fransa'da 19. yüzyıla kadar günde 2 kez, sabah 10'da ve 12 arasında, 10 ile 12 arasında sabah öğünü ilk öğün yerlermiş.
akşamda gün batmadan ikinci öğünü yerlermiş. Bakın dünya tarihini inceleyin. Gece olduktan sonra, güneş battıktan sonra kimse yemek yemiyor. Ama bizde öyle bir şey yok ki. Bizde öyle bir şey yok. Bizde mesela en büyük gariplik ne biliyor musunuz? Yemek saati diye bir şey var. Ya mesela ben iş yerine çalışıyorum. 12.30 yemek saati. Ben 12.30'da aç mıyım, değil miyim? Bu yok. Gidip yemem lazım. Yoksa yemek alamam. Aç kalırım. Yemek saati geçer. Yani bu garip bir düzen içine girmişiz biz. Bir de porsiyon var. Mesela ister evde olsun, ister iş yerinde olsun, ister lokantada olsun. Herkese aynı tabak, aynı porsiyon veriyorlar. Yani iştahı az olana da, iştahı çok olana da, 50 kiloda, 100 kiloda aynı yemeği veriyorlar. Aynı porsiyonu veriyorlar. Ne oluyor? Sen az yiyensen çok yemeye alışıyorsun. Çok yiyensen sorun yok. Az yemeye alışırsın. Ama az yiyensen çok yemeye alışıyorsun. Ya bizim annelerimiz de tabağı fazla doldurdu mu bize iyilik yaptıklarını düşündüler. Bugün bir misafirle gitsen misafir seni sevdiği için, ikram etmek için tabağını dolduruyor. Bak yemezsen olmaz. Ölümü gör ye. Annemiz zamanında da arkandan ağlar. Yani yemek hayatımıza sokulmuş böyle. Kültür haline gelmiş. Yani inanın artık acıkıyoruz. Acıkmak da alışkanlık haline gelmiş. Sen bu vücuda bunu böyle alıştırırsan vücut ne alıştırsa onu ister. Bu hatadan dönelim arkadaşlar. Yani yememizi bir disipline koyalım. Şu an beni dinliyorsan, şu dakikaya kadar dinlediysen demek ki sen kilo problemi olan bir arkadaşsın. Merhaba, ben de senin gibiyim. Ve çok radikal karar aldım. Yani önümde profiterol duruyor, almıyorum. Soğuk baklava duruyor, almıyorum. Orada fıstık gibi pide duruyor, almıyorum. Mantı oluyor, almıyorum. Ben de severim pideyi. Ben de severim lahmacunu. Ben de severim mantıyı. Robot değilim ben. Ama yemeği vereyim ne olur ki ölmem ki. Açlıktan ölmeyeceğim garanti. Yani o da eksik kalsın hayatımda. Çünkü öbür türlü sağlığımı kaybedeceğim. Arkadaşlar burada bakalım. Haftaya devam ederiz.